Bu videoda sana Nmap hakkında bilmen gereken her şeyi adım adım anlatacağım. Konuyu daha iyi pekiştirmeniz için Traikmi üzerindeki Nmap odasında birlikte çözeceğiz ve Nmap'i sadece teoride değil, pratikte de nasıl kullandığımızı net bir şekilde görmüş olacağız. Ancak unutmayın, bu videoda anlatılan bilgiler eğitim ve farkındalık amaçlıdır. Nmap gibi araçları yalnızca izninizin olduğu sistemlerde ve etik kullanım çerçevesinde kullanmanız gerekiyor. Aksi halde yasal sorunlara yol açabilir. Videoya geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Şimdi fazla uzatmadan Nmap nedir sorusuna hızlıca bir giriş yapalım. Nmap en basit haliyle bir network keşif aracıdır. Zaten ismi de buradan gelir. Network Mapper. Yani kabaca karşınızdaki bir sistemin ayakta olup olmadığını, bu sistem üzerinde hangi portların açık olduğunu ve bu portlarda hangi servislerin çalıştığını bize gösterir. Bir hedef üzerinde sızma testi gerçekleştirmeden önce bu sistemde ne var sorusuna bu şekilde cevap ararız. İşte Nmap de tam olarak bu noktada devreye girer. Temel olarak Nmap'in çalışma mantığını anladığınıza göre o zaman gelin şimdi pratik olarak Nmap'i nasıl kullanabiliriz öğrenelim. Şimdi yapmamız gereken deploy kısmını halletmek olacak. Burada öncelikle bizim bir start machine diyerek hedef makine başlatmamız gerekecek. Bunun nedeni şu: hedef makineyi başlattığımızda şu alttaki 14. görevde pratik olan kısımda bu başlattığımız hedef üzerine belirli başlı taramalar gerçekleştireceğiz. Nmap ile birlikte tabii ki de. O yüzden yapmamız gereken ilk şey öncelikle makineyi başlatmak olacak. Fakat daha öncesinde sağ yukarıda profil sekmenizin üzerine gelip şuradan Manage Account kısmına gitmeniz gerekiyor. Bu kısma geldiğinizde şu kısımda gördüğünüz gibi VM and VPN Settings kısmı var. Buradan sizin kendi VPN dosyanızı indirmeniz gerekecek. Gördüğünüz gibi bir OpenVPN dosyası indireceksiniz ve daha sonrasında Kali üzerinden buna bağlanmanız gerekecek. VPN dosyanızı indirdikten sonra sudo OpenVPN dedikten sonra VPN dosyanızı buraya belirtip Enter'a basmanız yeterli olacaktır. VPN dosyamıza bağlandıktan sonra da buradan Start Machine diyerek makinemizi başlatabiliriz. Ve aşağı doğru Introduction kısmına girelim. Burada temel olarak bize bilmemiz gereken önemli bilgilerden bahsetmiş. Ne bilgisinden bahsetmiş? Port kavramından bahsetmiş. Burada portların nasıl çalıştığından, toplamda kaç tane port olduğundan gibi belli başlı bilgilerden bahsetmiş. Mesela 139'da SMB çalışıyormuş örnek olarak. Veya 80 portunda default olarak HTTP servisi çalışır. Gibi burada basit temel bir bilgilendirme yapmış. Bir network üzerinde temel olarak çalışan servisler neyin üzerinde çalışıyor ve protokolün adı ne gibi bir soru sormuş. Bu tabii ki de ports olacak. Bunun cevabı ports. Yani bizim kullandığımız servisler ports dediğimiz kavramın üzerinde çalışıyor. Bize de zaten burada bunu sormuş. Aşağı doğru indiğimizde burada temel olarak kaç tane portun açık olduğunu sormuş. Zaten burada bize bilgisini vermişti. 6535 tane. Bunu da buradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirim. Burada bizden harici araştırma yapmamızı istemiş ve bize soruda sorduğu en çok bilinen, en çok kullanılan standart port numaraları kaç tane gibi bir soru sormuş burada. Bunu internet üzerinden aratabiliriz Google'la birlikte. Burada gördüğünüz gibi internette basit bir araştırma yaptıktan sonra temel olarak 1024 tane en çok bilinen ve kullanılan port olduğunu görmüş oluyoruz. Yani demek ki sorumuzun cevabı 1024 olacak. Kontrol ediyoruz. Doğru, devam edelim. Şimdi bu kısımda Nmap parametrelerine geldik. Yani burada temel olarak network bilginizin olduğunu varsayıyorum. Eğer network ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa zaten Nmap'i neyi neden yaptığınızı tam olarak anlayamayacaksınız. O yüzden temel olarak network bilgilerini bilmeniz bu noktada çok önemli. Burada bize Nmap'i nasıl kullanacağımızı temel bir şekilde anlatacak. Biz Nmap'i parametreler yardımıyla kullanıyoruz ve bu parametreleri bilmek Nmap'i kullanmak açısından çok önemli. Öncelikle bize burada demiş ki Nmap-H deyin ve Nmap'in yardım menüsüne ulaşın demiş. Daha sonrasında da biz soruların cevabını bu yardım menüsünden alabileceğiz. Öncelikle terminalime Nmap yazıp "-H" diyerek Nmap'in yardım menüsünü açıyorum. Burada Nmap ile ilgili temel olarak birçok bilgiden bahsetmiş bize. Burada parametrelerin ne olduğundan, hangi parametrenin ne işe yaradığına kadar detaylıca açıklamalar yapmış. Zaten birazdan bütün bu parametrelerin ne işe yaradığını öğrenmiş olacağız. Şimdi bize burada ilk olarak Nmap'te bir SYN taramasını nasıl yaparız demiş. SYN taramasını zaten birazdan açıklayacağım. Hatta burada da zaten gördüğünüz gibi tarama türlerini açıklamış. Mesela SYN taramalarını, TCP taramalarını, UDP, null, fin, XMS taramalarını zaten burada görevler üzerinde bize açıklayacak. Burada daha detaylıca göreceğiz. Fakat SYN taraması dediğim şey aslında yarı açık tarama veya sinsi tarama olarak geçebiliyor. Yani ağ üzerinde daha az bir yoğunluk, daha az bir trafik oluşturarak yapılan tarama diye aklınızda tutabilirsiniz. Nmap üzerinde bu taramayı gerçekleştirmek için "-S" ve büyük S parametresini kullanmanız gerekiyor. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki tire küçükse scan'ın kısaltması, buradaki büyük S ise SYN taramasının kısaltması olarak düşünebilirsiniz. Aynı mantıkla bize burada UDP taramasını nasıl gerçekleştireceğimizi soruyor. Yine aynı şekilde tire küçükse yani scan'ın kısaltması, bu sefer büyük U yani UDP'nin kısaltması şeklinde düşünebilirsiniz. Burada bize sistem üzerinde çalışan işletim sistemini nasıl tespit edebileceğimizi soruyor. Bunu da Nmap üzerinde yapmak için "-büyük O parametresini kullanacağız.
Burada da bize Nmap üzerinde yaptığımız port taramasından çıkan bir servisin versiyonunu nasıl tespit edebileceğimizi sormuş. Bunu yapmak için de tabii ki de "-s" dedikten sonra v dememiz yeterli olacak. Gene aynı şekilde "-s" yani scan'in kısaltması, buradaki v'yi de versiyon yani versiyon taraması olarak düşünebilirsiniz. Bunlar aslında basit kısaltmalar ama aklınızda kalabilir. Bazen default olarak Nmap taraması yaptığımızda çıktı yeterli olmayabiliyor. Çıktıda verdiği bilgiler. Bu durumda verbosity yani detaylı aramayı nasıl arttırabiliriz, nasıl aktifleştirebiliriz diye sormuş. Bunu da tabii ki de "-v" parametresini kullanarak yapabilirsiniz. Hatta birçok araçta "-v" parametresi gene bu verbosity anlamına geliyor. Tamam, biz burada verbosity için "-v" parametresini kullandık ama bu bazen birinci seviye olabiliyor ve bazen bu yeterli olmayabiliyor. Burada bize demiş ki 2 seviye bunun için daha yeterli, daha detaylı bir çıktı verebilir bize demiş. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için de gene aynı şekilde tire dedikten sonra "-v" yani 2 tane v koymamız yeterli olacak. Burası da tarama çıktılarının kaydedilmesi konusu. Öncelikle bize burada demiş ki bir Nmap taramasının sonucunu 3 büyük formatta nasıl çıktı alırız? Hemen bakalım. Bak, bunu hatırlamıyorum mesela. Şu an bu aklımda yok. Unutmuşum bunu. 3 büyük formatta nasıl çıktı alırız? Nasıl buluruz? Hemen bakalım. Kali'ye geri döndüğümde bakın burada output kısmı var. Yani çıktıları alma kısmı. Buradan bakalım. Mesela buradaki "-o" ne yapıyormuş? Normal bir çıktı alıyormuş. "-ox" ne yapıyormuş? XML olarak çıktı alıyormuş. Mesela buradaki "-os" neymiş? Script formatında çıktı alıyormuş. "-og" neymiş? Grapable formatta çıktı alıyormuş. Fakat burada gördüğünüz gibi "-oa" kısmı eklemiş. Bu da diyor ki 3 büyük formatta da size çıktı veririm diyor. O zaman sorunun cevabı neymiş aslında temel olarak? "-oa'ymış. Peki normal formatta çıktı almamız için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için de "-o" dedikten sonra "n" dememiz yeterli olacak. Bu "n'yi de gene normal olarak aklınızda tutabilirsiniz. Aslında bu parametreler basit, akılda tutulması kolay. Ezberlemenize gerek yok. Mantık kursanız yeter. Mesela "-o" output'un kısaltması demek. Buradaki büyük "n" ise normal kısaltma anlamına geliyor. Bu soruda da bize çıktığı grapable formatında nasıl alabiliriz diye sormuş. Mesela diyelim ki ben bunu da hatırlamıyorum. Gelin Nmap'in yardım menüsünden bakalım. Nmap'in yardım menüsüne geldiğimde gördüğünüz gibi "-og" kısmında bize zaten demiş ki grapable formatta çıktı alabiliyormuşuz. Demek ki sorunun cevabı "-og'ymiş. Bu soruda bize demiş ki bazen çıktılar yani aldığımız sonuçlar yeterli olmayabiliyor. Bu durumda biz bazen agresif modu aktifleştirmek isteyebiliriz demiş. Burada da kısaca bize demiş ki biz bu agresif modu nasıl etkinleştirebiliriz? Bu agresif modun içerisinde service detection dediğimiz kısım yani servis versiyon taraması, işletim sistemi taraması ve aynı şekilde traceroute ve genel olarak yaygın kullanılan, sık kullanılan script taramalarını gerçekleştiriyormuş. Tire dedikten sonra büyük A koymanız yeterli olacaktır. Aşağı doğru indiğimde de timing kısmından bahsetmiş. Timing kısmını basit olarak thread gibi düşünebilirsiniz. Yani tarama hızı olarak düşünebilirsiniz. Burada bize sormuş ki timing'i 5 olarak ayarlamak için ne yapmamız gerekiyor? Tire dedikten sonra büyük T ve 5 koymamız yeterli olacak. Yani timing'i 5 olarak ayarlayacağız. Bu timing tabii ki de tarama hızı. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Burada da sormuş ki eğer ki biz spesifik bir portu yani sadece tek bir portu taramak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Örnek olarak demiş ki eğer ki ben sadece port 80'i taramak istiyorum hocam diyorsan ben ne yapacağım? Bunu yapmak için "-p" koyduktan sonra buraya portu belirtmemiz lazım. Yani 80. Yani bu şekilde "-p" diyerek port diyorsun ve diyorsun ki ben 80 portunu tarayacağım, başka hiçbir şeye karışma. Bunun dışında bize sormuş, diyor ki eğer ki biz 1000 ile 1500 arasındaki portları taramak istiyorsak bu durumda ne yapacağız? Yine aynı şekilde "-p" koyduktan sonra öncelikle 1000 yazacağım ve tire koyduktan sonra 1500 yazacağım. Burada da bize eğer ki ben sistem üzerindeki bütün portları taramak istiyorsam hangi parametreyi kullanacağım diye sormuş. Bunun için de "-p" parametresini kullanmamız yeterli olacak. Burada bize diyor ki Nmap'in script kütüphanesini kullanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu nasıl aktifleştirebiliriz? Bu da çok basit. Tire koyduktan sonra script yazarak Nmap üzerindeki script kütüphanelerini kullanabilirsiniz. Peki burada sormuş. Soruda demiş ki peki biz bu script kütüphaneleri içerisinden Vun kategorilerini nasıl kullanacağız? Gene aynı şekilde tire script koyduktan sonra bu sefer eşittir Vun demeniz yeterli olacaktır. Ve geldik tarama tiplerine. Burada bize özet olarak tarama tiplerinden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi belli başlı tarama tipleri var Nmap üzerinde. Burada en sık kullanılan tarama tipleri var. Yani TCP taraması, SYN taraması ve UDP taraması. Bunun haricinde gördüğünüz gibi TCP null scan, TCP fin scan ve TCP XMS scan olarak az da olsa kullanılan ve kullanım amacı olan 3 tane daha tarama çeşidi var. Bu taramaların amacı sık kullanılmasa bile bazen bazı durumlarda network üzerinde bulunan güvenlik duvarlarını atlatmak için veya manipüle etmek için kullanılabilir. Çünkü bazen bazı istekler güvenlik duvarları tarafından engellenebiliyor. Bunun önüne geçmek için gördüğünüz gibi burada 3 farklı tarama türü var ve o an o durum içerisinde bu tarama türlerinden bir tanesi kullanılabiliyor. Bunu hemen tamamlayıp geçeceğim ve gördüğünüz gibi ilk tarama türümüz TCP Connect Scan taraması. Bu aslında bizim bildiğimiz TCP taraması. Gördüğünüz gibi 3 yollu el sıkışma ile yapılıyor. Biz
client olarak server'a bir SYN paketi gönderiyoruz. Server bize cevap olarak SYN ek gönderdiğinde biz tekrardan ek paketi gönderiyoruz. Tabii ki eğer bu port açıksa, yani servis açıksa bu durumda bu şekilde gerçekleşiyor. Burada Wireshark üzerinde de göstermiş. Bakın gördüğünüz gibi SYN paketi göndermiş, SYN ek almış ve daha sonrasında ek paketini geri göndermiş. Bize burada diyor ki eğer ki bağlantı kapalıysa, port kapalıysa ne oluyor? Biz client olarak gene aynı şekilde SYN paketi gönderiyoruz. Target tak bize reset paketi gönderiyor. Yani bu durumda Nmap tarama sonucunda şunu düşünüyor. Diyor ki ben SYN gönderdim. Target reset gönderdi. Demek ki bu port aktif değil veya kullanılmıyor. Bu duruma da kısaca RFC 9293 deniyor. Şimdi bu aşağı indiğimde soruda bana diyor ki hangi RFC bu protokol için kullanılıyordu? Tabii ki de RFC 93 dememiz yeterli olacaktır. Diyor ki eğer ki bir port kapalıysa flag olarak server'dan ne geri döner? Bakıyoruz, eğer ki port kapalıysa SYN paketi gönderiyorduk. Server'dan reset paketi dönüyor. O zaman sorunun cevabı reset paketi olacak. İkinci tarama türü olan SYN taramasına geldik. SYN taramasını kullanmak için gene aynı şekilde tire küçük s ve büyük s parametresini kullanacağız. SYN taraması harici olarak yarı açık tarama veya gizli tarama, sinsi tarama olarak da adlandırılabiliyor. SYN taramasında gene client olarak biz sunucuya, hedefe SYN paketi göndereceğiz. Sunucu bize SYN ek paketi gönderecek ve biz tak reset paketi göndererek iletişimi keseceğiz. Burada yine Wireshark üzerinde göstermiş. SYN paketi göndermişiz. Sunucudan bize bir SYN ek paketi dönmüş. Yani biz burada diyoruz ki evet tamam port açık ve tak olarak direkt reset paketi göndererek bağlantıyı koparıyoruz. SYN taramasının harici olarak iki farklı adı var diyor. Bunları sormuş. Birisi neydi? Half open yani yarı açık tarama. Diğeri de stealth dediğimiz sinsi gizli tarama. Bunu da buraya yapıştıralım ve kontrol edelim. Doğru. Nmap SYN taramasını sudo yetkilerinde yani root haklarında çalıştırabilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Yani siz root olmadan, root yetkilerinde olmadan SYN taraması gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden buraya yes dememiz gerekiyor. Without demiş. Yani sudo yetkileri olmadan çalıştırabilir mi demiş. Hayır dememiz gerekiyor. Soruyu yanlış okumuşum. SYN zaten Nmap üzerinde en çok ve sıklıkla kullanılan tarama türlerinden birisi. Burada zaten bayağı detaylı bir şekilde açıklamış. Burada demiş ki eğer diyor port kapalıysa bu durumda server reset TCP paketiyle bize geri dönüyormuş. Yani eğer direkt port olursa bir SYN paketi gönderiyoruz. Buradan direkt tak reset paketi geliyor bize. UDP scan aslında çok basit. Temel olarak biz UDP portlarını tarıyoruz. Çok sık kullanılmasa da bazı durumlarda UDP portları kullanılabiliyor. Burada zaten kısaca özet bir şekilde bize açıklamış. UDP portuna bir paket gönderildiğinde diyor ki genel olarak zaten eğer porttan herhangi bir yanıt dönmüyorsa, herhangi bir şekilde ulaşılamıyorsa porta open filtered olarak Nmap üzerinden geri dönüyor. Burada bize soruda sormuş olduğu soru şu. Eğer ki diyor UDP portundan bir geri dönüt, bir yanıt dönmüyorsa Nmap bunu nasıl işaretliyor? Zaten bize söylemişti. Open filtered olarak bize geri döndürüyor. Diyor ki bir UDP portu kapalıysa bize port unreachable mesajı ulaştırıyor diyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu hangi protokol üzerinden yapıyor diyor. Burada zaten bize ufak bir bahsetmişti. Burada neredeydi? Bu kısımda ISMP paketleri yani ping paketleriyle bunu yaptığını bize söylüyor. O zaman cevap tabii ki de ISMP paketi olacak. ISMP protokolünü burada kullanıyor. Burada da son olarak null, fin ve XMS taramalarından bahsetmiş. Öncelikle null taramasından bahsetmiş. Null taramasını yaptığı şey hedefe boş bir paket gönderiyor ve hedef gördüğünüz gibi reset ek paketi gönderiyor. Eğer ki diyor port kapalıysa bu muhtemelen bize reset paketi gönderecek. Mesela bak burada bir boş paket göndermiş. Tak direkt reset ve ek paketi geri gönderilmiş. Finscan'e baktığımızda bunlar tabii ki şurada da bahsetmişti. Az kullanılan yani çok sık kullanılmayan tarama türleri. Bunun da kullanım amaçları var zaten kendine göre. Bu kısımda biz hedefe öncelikle bir fin paketi yolluyoruz. Fin fileye yolluyoruz aslında. Ve daha sonrasında gene aynı şekilde Nmap reset paketi dönüyorsa bu portun kapalı olduğu anlamına geliyor. Burada da diyor ki zaten diyor port kapalıysa Nmap buradan bir reset bayrağı bekler diyor. Son olarak aşağı indiğimde XMS taramasından bahsetmiş. Burada da biz hedefe fin, push ve urgent gibi bayraklar gönderiyoruz. Kapalı portlar için burada biz gene reset bayrağı bekliyoruz. Peki çok az kullanılmasına rağmen neden bu şekilde 3 farklı tarama yöntemi var? Bazen çoğu zaman kullanmıyorsunuz aslında bu tarama yöntemlerini. Fakat çok ciddi durumlarda veya çok daha profesyonel durumlarda bazen bazı durumlarda hedef network'ü manipüle etmek için kullanılabilir. Aşağı doğru indiğimde bana ilk soruda diyor ki hangi tarama türünde biz urgent flag'i gönderiyoruz demiş. Bunu da zaten şurada görmüştünüz. Biz XMS taraması yaparken fin, push ve urgent bayraklarını gönderiyoruz. Burada bize sormuş, demiş ki null, fin ve XMS taramaları genellikle neden kullanılır? Zaten burada bahsetmiştim sistemi manipüle etmek için. Bu sorunun cevabı aslında Nmap'in yardım menüsünde mevcut. Hemen size göstereyim. Firewall, IDS, evasion dediğimiz veya spoofing dediğimiz
sebepten dolayı biz bu taramaları gerçekleştiriyoruz. Yani güvenlik duvarını atlatma, manipüle etme gibi durumlar yüzünden. Yani bu sorunun cevabı Firewall Revision olacak. Şurada önemli bir uyarı yapmış. Burada bize demek istediği şu kısmı hemen size çevireyim. Burada diyor ki evet diyor, biz bazen bu şekilde saçma sapan paketler gönderiyoruz. Genelde zaten hiçbir iletişim protokolüne tak diye siz hedefe FIM paketi göndermezsiniz ya da push urgent gibi bayraklar göndermiyorsunuz. Aslında bu zaten olağan dışı bir gönderim oluyor aslında. Fakat diyor ki bazen İşte Microsoft Windows gibi veya ağ üzerinde bulunan Cisco ağ cihazları falan bu paketleri direkt olarak anormal olarak algılıyor ve direkt bu paketlere port açık olsa dahi reset olarak gönderiyor. Yani biz bu durumda aslında portu kapalı olarak görüyoruz ama aslında port açık olmuş olabiliyor. Bu soruda da zaten bize bunu soruyor. Hangi yaygın olarak kullanılan işletim sistemi null, fin ve XMS taramalarını reset bayrağı olarak geri dönüyor her port için demiş. Hangisiydi? Tabii ki de Microsoft Windows, genellikle en sık kullanıldığı için sorunun cevabı muhtemelen budur diye tahmin ediyorum. Son olarak bu kısımda ICMP Network taraması geliyor. Biz Nmap ile birlikte sadece portu değil bütün ağda tarayabiliyoruz. Örnek olarak diyelim ki bir ağ içerisinde kaç tane aktif cihaz var, kaç tane IP adresi var. Biz bunu Nmap ile taramasını yapabiliyoruz. Bunu yapmak için -sn parametresini kullanmamız gerekiyor. Örnek olarak Nmap -sn deyip ağ üzerindeki, tabii ki burada ağ üzerinde kullanılan netmask'i bilmemiz gerekiyor. Mesela örnek olarak Nmap-sn dedikten sonra 192.168.0.0-24, şu 24'ü açıklayacağım zaten birazdan size. Biz diyor 172.16.xx network'lü bir IP'si olan network'e ve bunun netmask'i 255.255.0.0 ise Nmap'i kullanarak ICMP network taraması gerçekleştirebiliriz diye sormuş. Öncelikle yapmamız gereken tabii ki de Nmap yazmak olacak. Daha sonrasında -sn parametresini belirteceğiz. Öncelikle bizim burada hedefin network IP'sini buraya girmemiz gerekiyor. Yani kullandığı IP protokolünü buraya girmemiz gerekiyor. Mesela farklı IP türleri var. Örnek olarak burada 192.168.1.1 gibi 10 ile başlayan IP adresleri veya bu şekilde 172 ile başlayan IP adresleri gibi. Burada öncelikle 172.16.xx dedikten sonra bize burada bir netmask vermiş. Burada netmask için 255 olan her bir oktet 8 byte anlamına geliyor. Mesela burada 2 tane 255'lik oktet varsa bu aslında 16 byte'lık oluyor ve bizim buraya 16 yazmamız gerekiyor. Mantık bu şekilde. Eğer 255 olsaydı ne yapacaktık? Bu sefer bu kısma 24 yazacaktık. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Tutamazsınız çünkü niye? Tabii bazen dikkat dağınık olduğu için buraya xx yazmayacağız tabii ki de 00 yazmam gerekiyor. Ben de sabahtandır düşünüyorum hata alıyorum ama nerede hata alıyorum diye. Tabii buraya xx yazmayacaksınız, 00 yazacaksınız. Ben soruya çok takılmışım. Buradan tekrar kontrol edelim. Tamam, bu sefer doğru. Burada NS script dediğimiz kısma geldik. Bu aslında Nmap Scripting Engine'in kısaltması oluyor. Nmap içerisinde biz script taramaları gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar aslında özel olarak low programlama diliyle yazılmış scriptler oluyor. Her script kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılıyor. Mesela örnek olarak safe dediğimiz, intrusive dediğimiz, vuln, exploit gibi birçok farklı script türleri var. Kategorilere ayrılıyor bunlar. Mesela safe scriptler genel olarak hedefi etkilemeyen scriptler oluyor. Ama mesela intrusive scriptler, yani bu kategorideki scriptler bu sefer safe'in tam tersi oluyor. Genellikle hedef sistemi etkileyebiliyor. Aynı şekilde vuln, yani vulnerability'nin kısaltması, bu zaten direkt olarak vulnerability taraması yapıyor. Exploit dediğim şey zaten bu açıklar üzerinde bulduğu vulnerability üzerinde exploit saldırısı gerçekleştiriyor. Yine aynı şekilde out, brute force, discovery gibi birçok farklı kategoriye ayrılıyor. Burada bize ilk soruda sormuş. Demiş ki NS scriptleri, yani Nmap Scripting Engine, yani burada kullanılan scriptler hangi dille yazılmış diyor. Zaten burada bize demişti Lua programlama diliyle yazılmış bunlar. O zaman sorunun cevabı Lua olacak. Burada bize demiş ki işte hangi kategorideki script türleri işte çalıştırmak için kötü bir fikir olduğunu sormuş bize. Yani baktığımda zaten direkt intrusive diyebilirim. Çünkü hedef sistemi etkileyebilecek bir script taraması. O yüzden bence cevap intrusive. Hemen kontrol edelim. Burada NS scriptleri üzerinde nasıl çalışacağımızı bize anlatmış. Örnek olarak script diyerek NS scriptlerini kullanabiliyoruz. Mesela örnek olarak vuln kategorisindeki scriptleri kullanmak istiyorsak zaten yukarılarda örneğini yapmıştık bunun. script dedikten sonra eşittir koyup vuln dememiz gerekecek. Burada yani temel olarak mantık şu. script deyip eşittir koyduktan sonra burada kullanacağımız script'in kategorisini belirlememiz gerekiyor. Tabi zaten bu içerisinde bir sürü farklı scriptler oluyor. Örnek olarak burada göstermiş. HTTP file upload exploit diye bir script varmış. Bunu kullanmaya çalışmış. Bize bu soruda sorduğu şu: FTP anon.ns script'ini çalıştırmak için hangi argüman gerekli diye bir soru sormuş burada. Bu sorunun cevabını bulmak için tabii ki de FTP anon script'inin içerisine girmemiz gerekiyor ve bunu incelememiz gerekiyor. Bunu yapmak için öncelikle cd user share içerisinden bir nmap'in içerisine gideceğim. ls dediğimde şurada gördüğünüz gibi scripts kısmı var. Yine aynı şekilde scripts'in içerisine gideceğim. Burada gördüğünüz gibi nmap içerisinde kullanılan birçok farklı script türü yer alıyor. Bizim kullanmamız gereken anon FTP scripts'i olduğu için buraya şöyle yapalım. ls
grep dedikten sonra FTP diyelim. FTP ile ilgili aynen bakın bizim burada kullanmamız gereken FTP anon.nse script'iydi. Nasıl kullanacağız bunu? Nano anon.nse içerisine giderek script'i inceleyebiliriz. Mesela burada kategorisi varmış. Out, safe'miş mesela. Bu safe script türüne giriyormuş. Yani hedef sistemi herhangi bir şekilde etkilemiyor. Burada demiş ki kullanmak için script dedikten sonra bu argümanı belirteceğiz. FTP anon .max listi kullanmamız gerekiyormuş. Burada ayarlamamız gereken opsiyon bu. Yani bunu buradan kopyalayacağım ve daha sonrasında buraya yapıştıracağım. Muhtemelen buydu. Evet bu. Burada da scriptler için nasıl aramalar gerçekleştireceğimizi, araştırma yapacağımızı bize göstermiş. Zaten gördüğünüz gibi user share nmap scripts'in içerisinde yer alıyor. Zaten nmap içerisinde kullanılan scripts'ler. SMB scripts'lerini işte user share nmap scripts dizinin altında inceleyin demiş. OS yani operating system işletim sistemi taraması yapıyormuş diye bir soru sormuş burada bize. Öncelikle bir ls diyelim ve genel şekilde grep dedikten sonra bize SMB demişti. Burada SMB ile ilgili şeyleri araştıralım. Burada baktığımda zaten benim direkt olarak gözüme çarpıyor. Kullanmamız gereken SMB OS Discovery script'i olacak. Bunu da zaten buradan alıp kopyalayacağım. Bunu buraya yapıştıralım. Evet doğru. Burada bize demiş ki script'in içeriğini okuyun ve bunun neye bağımlı olduğunu yani bunun bağlılıkları olur genelde. Bize bu bağlılığı soruyor. Bağımlılığı soruyor aslında. Bazen çevirirken çok zorlanabiliyorum çünkü birebir olarak İngilizceden bazı şeyleri çeviremiyorum. Kendim anlasam da ne demek istediğini, onun Türkçe karşılığını, telaffuzunu bulmak zor olabiliyor. Onun için yapmamız gereken şey nano deyip hemen script'in içerisine girmek olacak. Alt kısımda zaten alt kısımda hemen şu kategori kısmında gene bu da bir safe taramasıymış. Bunun bağımlılığı SMB Brute'muş. Yani soruda zaten bizi sorduğu cevap burada. Buraya yapıştıralım ve bu da doğru. Şimdi Firewall Evasion kısmına geldik. Bu kısım güvenlik duvarlarını atlatmak ve manipüle etmek için kullanılıyor. Bize bu soruda örnek olarak şöyle diyor. Bazı durumlarda bazen hedefler özellikle firewall'lar gelen ICMP paketlerini bloklayabiliyor. Bu durumda biz nmap içerisinde -pn parametresini kullanıyoruz. Yani ping atmadan, ICMP paketi yollamadan bir tarama gerçekleştiriyoruz. Bize bu protokolün adını sormuş. Yani blokladığı protokolün adını sormuş. Tabii ki de neydi? ICMP paketlerini blokluyor bazen firewall'lar. Bize burada demiş ki nmap taraması gönderirken yani bizim burada gönderdiğimiz verileri random datalarla birlikte nasıl göndeririz? Hangi parametreyi kullanmamız gerekiyor diye sormuş. Bunu internetten de araştırabilirsiniz ya da Nmap'in yardım menüsünden de faydalanabilirsiniz. Nmap'in yardım menüsünden bakalım. Size de göstermiş olayım hem. Nmap-help dedikten sonra gene Nmap'in yardım menüsüne ulaşacağız ve bakın burada zaten gene Firewall IDS Evasion kısmı var. Buranın hemen altında Data Land kısmı var. Bakın şu kısımda. Burada bize random datalar yani gönderilen paketin içerisine random veriler eklememizi sağlıyor. Bu Data Land parametresi. O yüzden bize soruda sorduğu sorunun cevabı bu. Bunu buradan kopyalayacağım. Sorumuzun cevabı olarak da bunu buraya yapıştıralım. Son olarak pratik kısma geldik. Burada bize zaten odanın başında bir hedef başlatmıştık. Buna bağlanıp bu hedef üzerinde belli başlı nmap taramalarını gerçekleştireceğiz ve öğrendiğimiz bilgileri teoride bırakmayı pratiğe dökmüş olacağız. Öncelikle bize şunu soruyor. Diyor ki bize verdiği bu IP adresi ICMP paketlerini kabul ediyor mu? Yani biz bu makineye ping atabiliyor muyuz? Engelliyor mu yoksa kabul mü ediyor? Bunu kontrol etmemizi istiyor bizden. Öncelikle geliyorum tabii de IP adresini buradan kopyalamam gerekecek. Nmap deyip IP adresini buraya belirteceğim. Bakalım ne olacak? IP adresini belirttiğimde gördüğünüz gibi host kapalı görünüyor. Zaten bize burada da diyor bir tane IP adresi verdin ama bu host düşük yani şu an kapalı diyor. Demek ki bu IP adresini yaptığımız taramada biz hedefe ICMP paketi gönderdiğimizde demek ki bunu blokluyor. Ve bu yüzden de Nmap diyor ki hocam diyor bu kapalı IP adresi aktif değil gibi görünüyor. Ama aslında aktif. Yani bize sorduğu şu izin veriyor mu diyor. Hayır. İzin vermiyor ICMP paketi göndermemize. Diyor ki XMS taraması yaparak ilk 99 portu taramamızı söylemiş bizden. Kaç tane portun açık veya filtreli olduğunu sormuş. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için nmap dedikten sonra -x diyeceğim ve daha sonrasında -pn diyeceğim. Çünkü ICMP paketlerine cevap vermiyor hedef. Yapmamız gereken şey -p dedikten sonra 1 ile 999 arasındaki portları buraya belirtmek olacak. Daha sonrasında da hedef makinenin IP adresini buraya belirtebiliriz. Tarama tamamlandığında gördüğünüz gibi burada 999 portunda open filtered olarak göründüğünü gösteriyor. Burada zaten demiş cevap geri dönmemiş. O zaman sorumuzun cevabı neymiş? Open filtered geri dönüyormuş. Pardon. Kaç tane open filtered geri dönüyor demişti. 999 tane geri dönüyor. Cevabımız aslında 999 olacak. Bize sormuş olduğu soru şu. Temel olarak bize diyor ki tamam biz burada XMS taraması ile birlikte ilk 999 portu taradık ama neden bize bu sonuçların hepsi open filtered olarak geri döndü gibi bir soru sormuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tam anlamıyla doğru %100 çeviremeyebilirim. Bazen çünkü bazı cümleleri çeviremiyorum, yanlış anlayabiliyorum. Bu da normal. Ben çok profesyonel bir İngilizceye sahip biri değilim.
Okuduğumu anlıyorum sadece. Bu sorunun cevabını bulmak için Nmap taramama geri döndüğümde bak şurada bize demiş ki 999 portun hepsinin 999'unun da açık olarak open filtered göründüğünü göstermiş. Tabi bunların hepsi TCP portu. Yanında da parantez içerisinde şöyle bir not eklemiş. Demiş ki no response, yani diyor ki ben buradaki 999 portu taradım fakat bunlardan bana herhangi bir dönüt gelmedi diyor. O yüzden soruda sorduğu sorunun cevabı burada. Tabi şöyle mi yazacağız? No response mi yazacağız? Evet, doğru. Bu sefer bize diyor ki SYN taraması gerçekleştir. İlk 5000 porta gerçekleştir ve diyor ki kaç tane portun açık olduğunu mu göster diyor. Kaç tane portun açık olduğunu bul diyor. Bu dediği taramayı gerçekleştirmek için tabii ki de SYN taraması yapmamız için bizim sudo yetkilerinde, root yetkilerinde olmamız gerekiyor. Öncelikle sudo yazacağız tabii ki de. Nmap dedikten sonra öncelikle tabii ki de -pn diyerek diyorum ki ping atma, ICMP taraması yapma hedefe. Daha sonrasında -s ile de burayı -ss diyerek de SYN taraması olarak belirteceğim. Bizden ilk 5000 portu taramamızı istemişti. Buraya da 5000 yazacağım ve daha sonrasında da verboz ettirebilirim ki daha detaylı bir çıktı alalım taramada. Enter'a bastığında tabii ki benden şifre isteyecek. Tabii ki burada hedefi belirtmeyi unuttuk. Hedefi belirtirseniz siz de böyle yaparsanız tabii ki de tarama yapmaz. Zaten başladı. Gördüğünüz gibi SYN taraması gerçekleştiriyor. Hemen açık portları bak buldu. Burada uyarı olarak getiriyor. Discovered open port demiş. 80 portunu, 21 portunu. Şöyle burada bir tane daha port varmış. Burada da varmış bir tane. Burada 5 portun açık olduğunu göstermiş. Muhtemelen zaten 5 tane port açık. Daha fazla port açık olduğunu tahmin etmiyorum. Eğer zaten daha fazla açıksa soruda zaten bize diyecek ki yanlış cevap verdiniz. Bir kontrol edelim. Hemen geri dönelim şuraya. Kaç tane portun açık olduğunu sormuştu. 5 diyeceğim. Kontrol edelim. Evet, 5 tane port açıkmış gerçekten. Burada da şey diyor. Var şarkı kullanarak işte bu gelip giden TCP paketlerini mesela 80 portu üzerine inceleyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz diyor. Daha sonrasında diyor ki FTP anon script'ini diyor ki bu hedef sistem üzerinde deneyin. FTP servisine anonim olarak login olabiliyor musunuz? Kontrol edin tarzında bir görev vermiş bize. Bunu yapalım. Nmap diyeceğim. Daha sonrasında -pn diyeceğim. Ve buraya -script dedikten sonra şu script'i çalıştırmamız gerekiyor. FTP anon ns script'ini. Bunu kopyalayalım buradan. Script olarak bunu belirtelim buraya. Daha sonrasında da hedef IP'yi buraya belirtelim. Bakalım Nmap taramasını gerçekleştirsin. Sonuç ne çıkacak? Tabii çok pardon. Özür diliyorum. Burada FTP portunu belirtmedik. Buraya -p21 dememiz gerekecek. Bunu da unutmayın tabii ki. Aramayı başarılı bir şekilde bitirdiğinde şurada FTP anon kısmında bu FTP sunucusunun anonim login olarak girmemize izin verdiğini bize belirtmiş. Demek ki neymiş? Bu FTP sunucusu anonim olarak login olunabilir bir sunucuymuş. Soruda ne diyordu? Anonim olarak login olunabiliyor mu diyordu. Evet, olunabiliyor. Bunu da bu şekilde tamamladığımızda cancellation kısmına geldiğimizde de odayı başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Hem pratik olarak tarama türlerini görmüş olduk hem de Nmap'in nasıl çalıştığını detaylıca öğrenmiş olduk. Bu kısımdan da son olarak check diyerek odayı başarılı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Buraya kadar izlediysen emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.